The main show will begin in 15 minutes, but until then, sit back, relax, and enjoy a jam-packed pre-show. The past year of Rainbow Six Siege has brought some of the most impactful updates in the game's history. We asked top creators from YouTube and Twitch to tell us what they think about Siege today. Siege is a completely different game than it was like 5, 4, 3 years ago. There's way more operators. There's so many things that you can test out when there's a new operator, whether it's the interactions with the other operators, or maybe the operator just has a cool gun and it's just fun to play. The zombie specifically, I guess, in the most recent, impactful defensive, add-on for operators. I fell in love with her. I thought it was cool that you could hide yourself. You could even hide the bomb chassis and convince people that the site that they were supposed to be attacking on wasn't actually there because you had, successfully hidden the bomb. Most hero shooters dream of having their entire roster essentially be viable operators, and I think Siege has really nailed that. When I stream Rainbow Six Siege, and someone who hasn't played in a long time, they come into stream and I'm playing Emerald Plains and they're like, what is that map? Like, who are you even playing? We're about to get the rework to Consulate, which I think is huge. Playing around on reworked maps and doing things like replay C4s and pulse scanning from below. Those tactical plays are some of the most satisfying that you ever get in gaming. Cross progression was awesome. I started on PS4, so I had several years from being one of those veteran year one players under my belt, and so I had all the cool skins and even levels, renown, all that kind of stuff. So having that suddenly be on my PC account, which I started, I don't know, probably 3 years into my journey, was fantastic. Console community has been begging Ubisoft for some kind of answer to the Zim situation. And I know the mousetrap was a huge announcement that a lot of console players were waiting for. The most groundbreaking thing added to Siege for me was Ranked 2.0. I'm really excited for the changes for the shields. I feel like it's been a long time coming. I love things like the shooting range, being able to change attachments, switch seamlessly between weapons and operators. It's an amazing change. The newest season has just been released, and a whole lot more is on the way, so there's a lot of Siege to be excited for. Why not go watch a game in action and see for yourself? When you experience the adrenaline to play in tournaments, to win tournaments, you know that you can't live without that anymore. I feel like moving countries to pursue my dream and career was very difficult at the beginning because I had to leave some people behind, in Brazil. But you have to be the best, you have to think that you're the best. There's a pressure of being a team captain because, for example, if I'm not scared to play a match, my team's not gonna be scared, Like on social media, when people see that, they respect me. Everybody's gonna look up to us like, oh, a new dynasty, like the forbidden word. I feel we have everything that we need to be the best team in the world. We just have to prove to everyone else. My dream is to win two big tournaments in a row. To win is the most important thing. If we lose this game, I win this game, it's my fault, Suyumu almayı unuttum bir dakika. So it's all on my shoulders.
We work in a discipline that has certain gaps between the people that make buildings and the people that use buildings, and I think we could use games and virtual spaces as a way of breaking down those boundaries and inviting new audiences to participate in architectural design. There's an important relationship between architecture, urbanism and video games. An understanding of how real cities are formed, how people behaved in cities, how people gathered in crowds is often very, very helpful in being able to articulate that meaningfully in a fictional world as well. Damn boy. Video game urbanism is the name of our teaching studio. We've been teaching this for a number of years now, working with students to promote the use of game engine technology as an architectural method for design. We've been gamers since we were young, and I think that really informed in some way our decision to become architects, because we've always been really interested by spaces. So Ubisoft approached us to reinterpret one of their games in any way we'd like to. We were interested in how Unity opens up the city in a new way, rather than just experiencing things from the street, being able to really kind of navigate across the buildings, the rooftops, the facade, interacting with architecture in a different way. As architects, we're trained to see buildings in a particular way, but a game like Assassin's Creed Unity lets us break that and see the city in a new light. So when we were researching the game, we found it really interesting to read some of the interviews and some of the material from the developers as to how they approach the design of the architecture, and hearing that, you know, you're facing real virtual problems we also face as architects sometimes. İlginç, Ubisoft yayına 2K vermiyor. We thought it would be really interesting to explore Allah video game Hakan ya, sana ne haber? architecture Nasıl using gidiyor? architectural methodology such as a scaled model. Hoş So we geldin go Glorious from the Losers. riverside to the old kind of medieval areas of the city where the buildings are much smaller and irregular, through to the larger kind of boulevards. And we're standing here today in the Bourse de Commerce, which is obviously the highlight of the model here. We picked the Aloe Blade because we think it was a really good example of a building that's use has changed maybe quite a lot from the game to the present day, even to the fact that it's got a new insertion in it from an architect that we really loved. And it was a really interesting building to look at. Valla Ubisoft'a bu konuda takdir etmek lazım ya. Adamlar bu işi çok iyi başarıyor. Mimariyi oyuna çok iyi taşıyorlar. Gerçekten çok iyi yani. Aslında şu Assassin's Creed 2'de mi, 2'nin DLC'sinde mi geçiyordu Roma'da? Oraya bir tekrardan oynamak lazım ya. Roma'yı gezdikten sonra merak ediyorum, acaba orası şimdi nasıl hissettirecek? Kafanı nereye sokacağına bağlı abi. Öyle bir durum var yani. Olabilir. Ben hatırlamıyorum kastını bu arada ya PS4'te. Gerçi ben de uzun zamandır Pro var. Ben de uzun zamandır Pro olduğumda bilmiyorum da şeyi. Ben kastını hatırlamıyorum ya. Ben oynadım da oyunu. Unity'yi. When I found out that Just Dance 2023 has a story mode now. All things Far Cry 6 and how I feel after playing the game. Burada arkadaşlar yine oyunlarda müziği kapatacağım. Nasıl olursa dünkü yayında yine telif yemişiz ya. Ama video kaldırılmadı o yüzden duruyor şeyde. YouTube'da duruyor yine de. Şeyi çok merak ediyorum ya, Outlaw'u. Ubisoft'u seviyorum ben. Yapacak bir şey yok.
Ses... Abi bu ses kayması niye oluyor ya bunda? Stay tuned for exclusive reveals on Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage, and the Crew Motorfest, all in 10 minutes. Sesin çok kısık bu arada bu. Sirat sen de Ubisoft oyunu oynamıyor musun ya? Rainbow. It's okay to be scared. I know. Adam sorun tekme attı direkt ya. Of, kendi oyun filmini kurmak da uğraş ha. Ben öteki odadayım ya. Yüzüm gözükemez. Oyun firması kurmamız çok zor abi. Çok kasıntı. Böyle kappa kullanışını bayağı da görüyorum. Christine got blues. Christine got blues. She ain't got it. Unless it's a blue 8 and then we'd be screwed, son. Or unless it's a red 7. Oh shit, she had red? Oh my god! Clip das. Bir dakika bu oyun daha çıkmadı ama. Ha? Beta'sından şey yapıyorlar. Evet betası olması lazım bu. Oh man, I mean, we kind of caught the transition. We did another casual bar spin there. Abi bu oyunu böyle zevkle oynayanlar var ha. I knew I'd been training for the splits for a reason. Oh my god, I'm so excited. Ne yapıyorsun yarım saat kamerada? It's coming tomorrow. I'm amazed. I'm so excited. I'm so excited. Oh. Did he crash into me? Layla, your dance was so amazing, by the way. I want you to know that Ubisoft San Francisco just donated $10,000. I know. I know. Right? Dansını beğendiği için $10.000 mı veriyor? In the fuck? What is happening? This thing looks like the wide body of the future. What the heck is this? I don't even know what to say. It's like bottoming out as I drive the thing. Böyle bir bug göstermeleri de güzel olmuş. Oh right, that's a thing I remember. Senin benden ne alıp veremediğin şey değil mi? Sirat. Really, we did? Rainbow oynamıyorum diye. Oh my god! Hoş geldin Cihan. That's crazy. Wow, that's we started at like 13,000. Hoş geldin Cihan. So, yeah, getting to the 15 is insane. That's really insane. Thanks everyone. Vay be, Joe Raptor'ı da koymaları iyi olmuş. Adam için de iyi reklam oldu. The show's about to begin. Get your snacks, get settled. Ready? Let's go! Abi ya, müzik açmayın. Buralar telifli arkadaşlar. Odası ne kadar büyükmüş.
Avatar, doğru, Avatar gameplayleri var değil mi bunların? Göreceğiz bakalım. Bitiyor herhalde. Peki ne zaman canlı yayında Just Dance yayını yapıyorsun? Ama direkt canlıya bağlandı lan. Nasıl oluyor lan? Ne güzel yapmışlar. Ay, yine müzik geldi. Oğlum burada Ubisoft şundan inanılmaz parayı kuruyor ya, Just Dance'ten. İnanılmaz hem de yani. İlginç. Yani Siret, biz abone olayını şöyle yaptık bilerek. Her fiyattan koyduk. Yani en düşük fiyattan gittikçe arttırdık. Yani kimin destek olmak isteyen kim varsa istediği fiyattan destek olabilecek böylelikle. Çünkü eyvallah ben de 5 euro yapmasını biliyorum. Ona bir şey demiyorum da, ya da 4 euro. Ama abi ekonomi belli yani. O yüzden destek olmak isteyen ne kadar istediği fiyattan destek olabilir yani. Abi o fiyatı ilk koyduğumda 10 cent değildi abi, şimdi öyle düşün yani. Evet, çok güzel dans ediyorlar gerçekten de. İşte bu be. Abi ya, yine başladılar müziği. Ha doğru, Black Flag'i de göreceğiz yine. Black Flag, Skull and Bones. Evet, Skull and Bones kesin çıkar artık ya. Aha. Oğlum da bu kalite ne böyle ya? Çok garip. Everything from us. From me. I was trained in their ways. Their technology. Sende de biraz FPS düşük gibi mi? FPS'in ziyade kalitesi düşük videonun yani. 1080p'de çünkü. And then one day they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. And I was free. Free to explore my world. Free to decide who I was going to be. Free to discover what I was meant to do. Now you see what they kept you from. Your true home.
Ben bu oyunu satacağını da düşünmüyorum maalesef ya. Biraz sıkıntılı bir durum. Biz oynarız. Niye biz oynuyoruz abi bunu? Tamam ben oynarım. And I have a choice to make. I choose to protect my home. Was a child of two worlds. I am no longer. I am Navi. Ya çünkü niye gözüm tutmadı bilmiyorum abi. Open World'lardan biraz soğudum ya son zamanlarda. Çok fazla Open World oynadım. Open World beni pek sarmıyor artık eskisi kadar. Biraz mola yapmam lazım. Aa şey var ha. Xbox'ın elimin orada. Allah'ım bu ne kalitedir ya, bir dakika. Yok Ubisoft'un sayfasındaydı. I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Çok iyiymiş paralel hikaye olması. Evet. And as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today. And excited to share Ubisoft ne kadar çok oyun üzerinde çalışıyor aynı anda ya. In this all-new story, you'll set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect yani Mirage'ı bekliyorum. Prince of Persia'yı bekliyorum. The Lost Crown geçen gösterilen. Dün müydü? Onu bekliyorum açıkçası. Let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Neydi? Frontiers of Pandora. Ne zaman demiş? 7 Aralık. Welcome to Avatar: Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to explore the engaging world of Avatar in an immersive open-world experience. Sene sonu cüzdanlar boşalacak anlaşılan. And I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the Western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people.
Ha, bu bizi komple kaçıyormuş küçükken. Şey değil bu, hani bir insanları şey formuna sokma muhabbeti yok yani. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers Geç o yüzden 4 parmağımız var değil mi? you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Navi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kinglore Forest is a lush rainforest of life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. And when you are ready, you will take the fight to them. Stealth'te gidebileceksin diyecektim. Adam direkt you can learn doluyor. to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify weak points. Traditional Navi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down AMP units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. With the pollution removed, ya bildiğin Far Cry serisinin çok güzel Pandora'daki gözüküyor hali ya. olacak. You'll be able to Beğendim ben yani harvest bunu. best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook Far Cry'in and Avatar make versiyonu meals to işte. get stronger. As you keep discovering what it truly means to become Navi, you'll improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. You will be able to play the full story campaign in single-player, or with a friend online in two-player co-op. Co-op We da var. invite you to explore this world of wonder. Become Navi, and take down the RDA to protect Pandora. Two-player co-op güzelmiş.
Hakan zaten Navilere özel olan onların mountları ve sende de silahları değil mi? kalite kötü mü baya bu arada? Efendim? Kalite nasıl sende abi bu arada? Bende de kötü. Başka bir yayın var mı acaba? 2K verdiğini daha zannetmiyorum. Ubisoft'un kendi sayfası veriyor bunu. Bu oyun iyiydi bu arada ya. Call of Duty'cileri koymuşlar ha, Karma'yı, TP'yi. Bu Karma da çok iyi. Birkaç tane şampiyonluğu var. Çok iyi bir oyun bu ya. I'm so excited about this game in general. I mean, I love like the pacing of the game though. I think like it all just works. You know what I'm saying? Ben de bayağı zevk almıştım bundan. X-Defiant iyiydi yani. Hello everyone. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on X-Defiant. What you just saw was a collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best Bayağı test yapmışlar lan. Respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about X-Defiant. Now we're ready to look towards the future. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open yine beta verecekler. will be available to everyone on PC, PS5, and Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode. Adamlar çıkışta mükemmel bir şey çıkarmaya çalışıyorlar ha. Stress out the servers as much as possible. So if you have not played X-Defiant yet, this is your chance. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much, much more. We then move into our year 1 content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing 12 yeni harita mı? Yuh. each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's 1 new map every month, all inspired by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where we go. Niye bu kadar harita getiriyorlar ki bunları ya? Çok çıldırdılar mı? Bayağı iyiymiş. All focused on creating a fun arcade FPS experience. And we are Abi Rainbow haritalarının hepsi bir kere gelebilir, öyle düşün. true to our community and to strive to make X-Defiant Biraz easy best content o place bakımdan. to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported X-Defiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Bu oyun inanılmaz fazla negatif şey aldı biliyor musun YouTube'da? Ne, kim? Oyun millet çok gömdü bu oyunu. Oynanışı değil ama tipini falan herhalde. Evet, özellikle karakterin tipine şey yaptılar çok.
karşı bu Pers'e benzemiyor, modayı takip ediyorsunuz falan filan diye. Müzik bile uymuyor. Bu müzik daha iyi en azından ilk trailer'dakine göre. Millet uzun zamandır Prince of Persia'yı bekliyor çünkü. Milletin remake'i çıkacağını duyunca millet bayağı bir sevinmişti hatta. Ya bence o kadar da kötü değil ya. Warrior Within çok farklıydı ya bu arada. Çok bir başkaydı yani. Ulti attı. Ocak. Hi everyone. It's so exciting. İyi bari bu Eylül'de, Ekim'de çıkmıyor, Ocak'ta çıkıyor. Ama güzel kesinlikle. Şey çünkü platformer olması hoşuma gidiyor. 18 Ocak demiş değil mi? I am Muniradi, game director of Prince of Persia: The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. Bu arada teoride Prince of Persia'da bir sürü farklı hikaye anlatabilirsiniz. Sonuçta zamanla oynadıkları için Paso Prince of Persia'da aslında paralel evrenler, paralel zamanlar hepsini işleyebilirsin yani. Rayman'i biliyorum tabii canım. Zaten bu direkt Prince değilmiş, bilmiyorum dinledin mi şimdi konuşurken? Evet, Prince Hassan'ın koruyucuları falan filan. Evet, Immortal'lardan biri. Immortal burada şeyler işte 300 Spartal'daki yaratık gibi gösterilenlerden değil mi? Immortal'lardan olduğu için bence o kadar sorun değil şimdi. Çünkü teoride onlar her yerden olabiliyor, devşirilebiliyor dönemlerde. Ya evet de şey sıkıntı. Hani millet diyor ki o zaman Prince of Persia ismini niye kullanıyorsunuz falan millet diyor da işte. Onun evreninde geçiyor çünkü. Exploration da yapabileceksin bayağı bir. Linear değil yani. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing. A trademark of Prince of Persia. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Goddess and blacksmith to the gods. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. Ha, peri gibi bir şey vardı bu arada. Tam vaktinde şey yapman gerekiyor. But Sargon is a swordsman like no other. Peri falan var, o çok güzel. Ben beğendim abi. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform the devastating attack. Çok sinirli. Fazla arcade duruyor ama. Time powers are back.
But this time, What the hell was that? not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. Oo. Çok iyiymiş lan. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve mankind's mysteries. Akacak bu oyun, akacak. And execute Bu arada bence yani platformlu oyunlar da gayet $60 olabilir ya Cihan. Var da nitekim bir sürü öyle. Microsoft'un çıkardığı falan da var. Valla belli olmaz biliyor musun? Mirage'ı $60'dan çıkarmadılar. Yani her şeyi beklerim. Ben okuyayım. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest of the show. Abi. Not this müzik. Bu ne ya? Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Hi. My name is Adi Shankar. Or one of my fan fiction shorts on YouTube. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Just kidding. They said yes. That's why I'm up here. Come on. Adam çok cringe. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. Store'da göremiyorum ben bu arada Prince of Persia. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now.
Çok cringe bir şey izledik ya. Müzik var arkadaşlar. İzleriz bunu. Belki Cyberpunk gibi güzel olabilir. Kim bilir. Bakarız. Abi. Yine koydular müziği. Blok Parti'nin müziğini koymuşlar. Bu oyunun ilk fragman çıktığında, ilk tanıtıldığında böyle polis arabasının camlarındaki mermi delikleri falan gözüküyordu. Böyle millet diyordu ki böyle bir oyun olamaz, imkansız falan diyorlardı. O fragman mükemmeldi ya. Bu da karşı takım. Bunu da bitirdiler be müziği. Aha, Skull and Bones geliyor. Hey everyone. It's an honor for us to be here with you today. We're home Yine spoiler yedim sonra. song Skull and Bones. Abi ya şimdi bir de bunun müziği çalacak ya. İnanılmaz bir şey. Biz birkaç sahnesini duyun arkadaşlar. Adamın sesi bayağı şey. Artık bas mı dönüyor buna? Bir de buna Apokella mı deniyordu? Adamlar ritmi adam kendi ağzıyla yapıyor şu an. O sırada 3 kişi duruyor böyle bekliyor sıralarına. Avatar'ın oyunu 900'deydi galiba, Prince of Persia için dedi onu Cihan.
Oha, Prince of Persia mı? Pahalıymış lan. Bakın Mirage'da o fiyata satılmıyor mu ya? Pahalıymış. Bence Prince of Persia için pahalı ya Fatih. 50 euro. Ağustos sonu yine bir beta var. Güzel. Oynayabiliriz. Bak bunu register yapalım. Semih yaz bunu, not al bir yere. Hangisi, şey için mi? Skull and Bones. Register yapman lazım. Bir yere not al lütfen. Assassin's Creed'le alakalı bir şey çıkacak mı acaba? Yeni Assassin's Creed'ler hakkında yani. Bunlar yine tavşanlar mı? Bence 50 euro bir platform oyun için yine pahalı ya. Kesinlikle pahalı. Diğer platformlara ne kadar verdik ki biz ya? Mesela Blasphemous'a bu kadar para vermedik, onu hatırlıyorum ama şimdi de bir Blasphemous oyunu mesela yine çok kısa bir oyun. Oyunun uzunluğu da önemli şimdi. Yani uzunluk mekanikleri önemli. Benim sırf bu yüzden bazen Felix'e gidesim geliyor ya. Zevkliydi, onda o rally oynamıştık ya. Evet kuruyor, bu zaten sağ üstte yazıyor. İşin garip yanı, ben hiç şey konseptini görmüyorum millette. Mesela hani direksiyonla oynayanların aynı zamanda bir de pedal kısmına da kamera koyduğunu hiç denk gelmedim yani. Yani sadece önde kameralar oluyor ama bence pedal da çok iş görüyor ya. İki kameralı yayın yapsa millet fena olmaz yani. Ya sen. Abi ayakkabı şey yaparsın ya, neydi de? Ayakkabı giyersin. Ya da çorap. Thank you guys. Thank you everyone. 5 years ago, the crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see
What's next? I Abi am bu Stefan Ubisoft'un sesi Beret, bende niye creative bozuk ya? director of the crew. Thanks. Hey! Today, at last, Hem benim it is sesim yayına my gitmiyor mu? pleasure to introduce the future of Şu the an crew. geliyor sesin ama müzik çalıyorken kapattığım için yayına gitmiyor. Sadece birini kapatamıyor muydun ya? A celebration Yok, for car kapatamıyorum. lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving on your own or with your crew, Motorfest has PC sesini something kapattığım for için bende şu an hayal değil onlar ya. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. İngilizceleri var da adamlar Fransız olduğu için İngilizceleri ikinci dil oluyor. Ya da artık üçüncü dil. Kaçıncı dil olduğunu bilmiyorum. Adamlar Fransız olduğu için haliyle dilleri o kadar kolay dönmüyor yani. Fransızca dilinden dolayı. Unleash the cutting edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Çözünürlük ne abi ya? Race through the city street of Honolulu. Barrel up black ash-covered slopes. Adventure deep into lush rainforests. Ortam güzelmiş. Or cruise the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever, from past, present, and future. Recognize the latest Ne zaman direksiyon Lamborghini? alıyoruz? I think so, yeah, I know. You are as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of Sunumun energy temposu çok düşük ya. building the perfect vehicle collection in the Crew 2. Bilmiyorum sana da öyle geldi mi Fatih? In a few weeks, Dünkü Xbox daha you hareketliydi will be bence able de. to import your Evet, vehicle evet. collection into the Crew Motorfest for free. Thanks. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program. Bu import this muhabbeti month iyiymiş ama. During our summer showcase. Yok ehliyet yok Since bizde the ya. beginning of the year, thousands of Benim bir arkadaş ehliyet sınavına çalışıyordu böyle oyunlarla bu arada. Çünkü baya baya... He? Harbi mi diyorsun? Evet evet. Çünkü vitesli hepsini alabiliyorsun ve o hissiyatı geliştirebiliyorsun yani çok rahat. Ne zaman vites açacağını, şey yapacağını falan filan. Gaz, fren. From the entire Biz de yapalım. team at Ubisoft Ivory Tower. Olur. Mahalo. Thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride.
Kuryev alıp plat yapıyormuşuz. Kuryev alıp plat yapıyormuşuz. Abi in-engine 4K footage yazmışlar aşağı. Adamlar yayını 1080p veriyorlar. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Ben yanlış şeyin falan takip de etmiyorum. Çok ilginç yani. Aha. Geliyor. Diyecektim. Oha çok güzel oldu İyiymiş lan lan. bir Assassin's Creed. Bayağı iyi olur hakikaten ha. Adam kafaya bak. Adam camdan atlıyor değil mi böyle? Şaşırıp. Ha evet, Mirage gameplay gelse fena olmaz. Adam gerçekten komutlarını assassinate yapmış. Oha çok gerçekçi lan bu falan deyip böyle katlediyor herkesi. Abi VR da istiyorum ya. Hakikaten şu PlayStation 5'in VR'ı bir de iyi diyorlar. Merak ediyorum yani. Hadi bakıyorum acıktın ya. Ama iyice. gerçi bu Meta Quest galiba bu şeyinkiyle gidiyor. Canım çekiyor abi. Yeni şeyler görmek denemek istiyorum. Coming to Meta Quest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins, Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Aa, bunun da betasına. Mobile ama ya bu. Gerçi evet ben telefon oynamışım ama. Legacy. It's Yani honoring ilgimi those çekiyor that tabii came için before us, ama learning from their yine de triumphs yani. and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights, to step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. O ortama bakın. Nasıl mobil lan bu?
Mobil için gayet iyi duruyor ha. Telefon yayını yapalım. Çin. Burası Çin, Japonya değil. Burası Aha, Çin. Miraj geliyor. Japonya'nınki direkt konsollara gelecek olan Assassin's Creed. Code Red şimdi galiba ismi. Onu da kutu açılışını yaparız. Valhalla gibi. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. Ha, story trailer. Güzel. What are you doing? Don't think. Ya benim bu oyunda tek rahatsız şey abi. O. Tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. Kombat sistemin eski oyunları gibi olacak olması. The heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The order has held the Ne oldu lan demin? over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions. Serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the hidden ones. Ya bu oyuncunun sesi çok uygun ya. Strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. Abi ya yine müzik çıkardılar ya. What he is. Have you not wondered that's your nature? What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a sense of purpose as a hidden one, working in the dark to serve the light. But his nightmarish visions keep haunting him, leading to more questions with no answer. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Belli ki. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique back to the roots experience is to show you the game.
In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's assassin bureau. Enjoy. Aha, gameplay süper. İlk duyurulduğunda Collector's Edition çıkmıştı. O zaman almıştık. Hoş geldin Furkan. Aleykümselam. There you are. Oo. Bu iyiymiş. Time to vanish. Get back here, dog! You hear that, bloodbag? Stand and fight, you. Adamlar niye İngilizce konuşuyor abi herifler? You're dead! Getting away! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vay be. I am glad you're safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. Elhamdülillah bir Ubisoft oyunda elhamdülillah dediler. Bilmiyorum, önceki oyunlarında dediler mi? Türkçe konuştuklarını. Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to El Abyssiya and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Abu Ja'far. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Burada upgrade mi yapıyorsun? Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Kesinlikle daha çok o eski hissi veriyor ama şeye nazaran, mesela Valhalla'ya, Evet. Cassandra'ya nazaran. Şu şeyi düzeltmeleri gerekirdi ya. Ha, bunlar görevler mi? Çok iyiymiş. Abi kapı açma animasyonu da yap ya. Ha, bu arada galiba yaptı. Onu galiba editlediler dediler ya, şey için, zaman için falan dediler demin. Önce vardı orada, hemen kesildi gibi gözüktü. Bilmiyorum. Ama Bağdat büyük ya, cihan belli olmaz. Ama tabii open world olmayacak yani şeyler gibi. Ama Bağdat çok büyük. Ne kadar büyük yaptıklarına bağlı. Elhamdülillah Bağdat çok büyük bir yer yani. Acaba bu oyunda kaç kez duracağız o lafı? Hangisini? Elhamdülillah. Hoşuma gitti açıkçası, yalan yok. Acaba kuşa saldırabiliyorlar. duyacak Gördün mü? He? Kuşa saldırabiliyorlar. Oo, ilginç. Bu ilk defa. Burada ama Assassin gibi oynayabiliyormuşsun gerçekten. Hani diğer oyunlar gibi şey değil. Neydi adı? Bu arada oyunun open world olmaması ve bir şehirde geçmesi bence daha güzel. Çünkü open world'de çok fazla boş büyüklük var abi. Boş büyüklük yani. And Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail. Zaten oyuna stealth katmışlar artık, adam akıllı. Herkes dalarak gitmeden. Abi bir de bak, yolda yanda ara görevler de var, böyle do not take any damage falan. Belki görülmeden bitir görevleri de vardır. Eskiden vardı mesela, o güzel olur. Adamları saklamıyoruz belli ki.
Büyük ihtimalle istersen saklayabilirsin. Eskiden saklayabiliyordunuz. Çünkü diğer türlü adamlar toplanabiliyor başına da herhalde gerek yoksa saklamaya saklamıyordu. What? Hey! Die now! Aha adamın önünde öldürmüş. Ha evet, Jest'i carry yapabiliyorsun. The sky is safe, my friend. Survey the area, Enkidu. Ha şimdi şey yapabiliyorsun. Bu güzel olmuş bence. There is my target. Grafik konusuna yazık ki çok bir şey diyemeyeceğiz çünkü şu an nedense Ubisoft'un yayınının kalitesi düşük. Evet. O yüzden büyük ihtimalle grafik normalde daha iyidir. Aha. Oo şey yapacak. Neydi adı? Ghost of Tsushima'da da vardı ya böyle. Buna benzer bir şey. What I wish to know. And no more need die this day. Shadow of Mordor'da vardı bu ya. Gerçekten Ghost'ta da vardı da Shadow of Mordor'daki geldi benim aklıma burada. Thank you so much. Come on. There he is! Stop him! No! Ha pickpocket da var. Bunun tarihi belli miydi? 12 Ekim dedi galiba. Tutamamışım çünkü onu. Beytül hükmü falan olacak mı acaba? Ünlü bilim adamları oradan bildiğimiz o dönemlerden. Olur. Hello everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all After the show daha çok bir şey göstereceklermiş. around the world as well, I would like to say a big thank you. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook Evet 12 Ekim'miş burada. and gameplay. So thank you. Julian? Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a
time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day. Abi Star Wars'un herkes kaymağını yemek ister. Muhtemelen alıcısı çok olacak. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy. Abi şey var işte. Varied open world locations and the Can hangi oyunun ismi neydi? Bir dakika ya, unuttum şimdi. Demin Fatih ismini söylemişti. Shadow of War var işte. A moon that features windswept savanna and amberine canyons. Bir orada Helm's Deep yok ama evet yani Shadow of War, Shadow of Mordor çok güzel oyunlar. Bir Lotur MMORPG'si geliyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Lotur MMORPG'si var şu an bir tane. Ama şey bilmiyorum yani. O yeni bir şey getirecekler mi? Öyle bir şey vardı sanki. Ama Lotur dünyasını ben de hassasıyım da işte Golem gibi şeyler getiriyorlar ki yapa yapa. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. Ya şey filmin temasına uygun oyunları bulmak yani hemen hemen imkansız olacak ya. Arkadaşlar. O dünyada geçse bence yeter artık ya. O dünyayı iyi tasvir eden bir oyun çıkacak yani. Hiçbir zaman artık şey öyle oyun olmaz yani. War in the North güzeldi, hatırlıyor musun? O zevkiydi. It's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. Acaba nasıl çıkacak bunun oyunu? Çok merak ediyorum. Gameplay'ini. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of Ubisoft bir yere batıyordu, yine iyi toparladı ha. Burada Batman hala eşindeler. Ne bu yine CGI? Good boy. I want that fighter stripped for parts by tomorrow. On it. All right, Nyx. Let's go get paid. That worked. Stealth oluyor, hoşuma gitti bile. Şimdiden. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nyx. Hit that button. Nice one. Hang on tight, little buddy.
Sağdaki adamlar görmüyor. Belki oraya bakmıyor şimdi. Yalnız Companion'da kontrol edebilme muhabbeti falan bence güzel olay. Okay, we'll figure this out. Shield. Ha. Hey Nick, catch. Aa, sana silah mı getirecek? Çok iyi lan. This is getting bad. Let's try this out. Dick Ferrick. Kolsuzun biri oynuyor belli ki. I think that went pretty well, right? Oh, these guys don't quit. Hang on. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you and Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Ha, kocaman bir dünya var lan. Bu ne böyle? There's Jauntus Hope. We made it, Nick. Ben de Acada 2 oynamadım ya. Survivor mu diyorsun? Aa bak, demin solda reputation düştü dedi. Demek ki yaptığın işe göre reputasyon kasabiliyorsun. İyiymiş. Ne kadar kaliteli hırsız olduğuna göre belki ona göre alacağın işler de değişir. Evet. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Ne kadar downgrade diyecek acaba? Round 2 and I still like my odds. Kay Vess. Back already? I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. Örnek, hoş geldin. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax.
You won't make it off to Shara alive. Maybe. Muhabbete göre ortam hareketler değişiyor mu? Ha, ona göre para aldık. Belli ki bribe yapsaydık daha az para alacaktık. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Güzel bu seçim muhabbeti. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Aa bak wanted da oldun şey dediği için, bribe yapmadığı için. We need to leave. Yeah, no kidding. Demin workbench'i kullan falan filan vardı. Silah da geliştireceksin. Evet. Aa direkt uzaya çıkabiliyorsun galiba. Yok ya, bu bence bir yükleme ekranı böyle. Are we good? Nothing on the sensors yet. Ha bak solda o şey var. Tam olarak ne kadar arandığını mesela şu an mesela 3 yıldızın var gibi gözüküyor belli ki. Bak 4 yıldıza çıktı. Thanks, I'm working on it. Güzel dogfight da var, gayet iyi yani. Daha dogfight koymadık tam adam akıllı ya. Önüne gideni vurdu yani. Let's jump. Manevra falan da yapabiliyorsun güzel. We made it. Bak şu an kaçtan için halle yıldız threat düştü. Ya da yok oldu hatta. Yaptığın seçime göre o an değişebiliyor işler. Belli ki. Gayet güzel olacak gibi duruyor bu arada bence oyun. So, where do we go next? Anywhere we want. Yerde çakıllar falan şey oluyor ya. Bunlar olmayacak kesin oyunda. Oyunun potansiyeli var kesinlikle. Kötü diyemem yani. Allah'tan bu sene gelmiyor ya. Yetişemezdik zaten Eylül'de yani. Gelse de olmuyor. Evet, sunum bitti. Böyle millet toplanıp gidiyor. Şey diyordu ama sonda biraz daha şey olacak. Neydi iki oyunda? Evet. Assassin's Creed Prince of Persia ile alakalı ve Assassin's Creed ile alakalı. After the show diyor. Ama temposu inanılmaz düşük ya. Bu herifler sunum yapmasını bilmiyor belli ki yani. Avatar, bakayım tarihine. Avatar bu sene çıkıyor.
Yanlış söylemesem. 7 Aralık'ta. Ay, müzik. Telif yedim bile, geç kaldım. Evet. Valla bilemiyorum, ertelenir mi ya tekrardan Avatar? Avatar çünkü bir kez ertelenmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ortam çok karıştı yalnız ya oyunlardan dolayı. Ha burada oyuncuları falan göreceğiz herhalde. Gonzalez and I play Keyves in Star Wars Outlaws. Keyves is a thief. She's a scoundrel. She's really good at sneaking around. You know, she's charming and she'll like talk to you, but she's already taking all your things. She isn't perfect at it, but she always seems to get away with it. Kay really finds herself in a bit of a jam. You know, she's got a bounty on her back and is trying to find work. That's when she starts to really realize, I kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion Nyx. They're not even human, but Ubisoft hala Batman'ın eşinde abi bu arada. Feeling a part of something in the world. Yani bu oyunlarda tutmazsa Ubisoft ben muhtemelen batar diyebilirim yani. Başka satın alabilir yani. Story sense, you know. In gameplay, she allows Kay to do things she never thought possible. And in the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx because they're gonna fall in love with him too. Outlaws takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, so it's the civil war between the rebellion and the Empire. That has actually created this pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called the Ashiga Clan. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it, and there's no stopping her, even when there's danger involved. Even when there's fear underneath it, she'll never let you see it. Not really. For a scoundrel story, you know, you really have to ask yourself, when is enough enough? How far is Kay willing to go to land that big score? And those are questions she's going to tackle through the whole story. We worked with Lucasfilm every step of the way in crafting the story, and they were an invaluable partner in helping us create and craft this thing. They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want to focus on an outlaw navigating through that space. But we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity you might not have looked at, or there's a character you might want to consider. Tam alamadı galiba ya really da. It was a partnership through and through. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are gonna love this game, not just for how amazing the gameplay is, but like the story itself, to see a young girl become a woman and become an outlaw. What, are you worried? No. Abi böyle de satmazsın ki oyunu ya. Her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between that matinee action, high stakes tone to shifting to really intimate, really personal performances that make you connect to Kay. İzliyor musun sen Fatih hala? Buradayım evet izliyorum. Bu arada galiba en son
İngiltere izin, daha doğrusu İngiltere izin verdi de Avrupa Birliği mi okey demişti. Öyle bir şey oldu. O yüzden büyük ihtimalle umursamayacaklar. Maybe. And yeah, it kind of feels like she was always meant to be Kay. She informs it in every way. I love bringing a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. It's definitely a dream come true, and I'm still doing it. So literally like about to hop and do a scene right now. So it's all just exciting, and I feel now Hakan tam tersi diyor. the team is amazing, and I feel very supported. And I'm happy Yaratı öyle yapıyorlarmış ha. because I feel like I was meant to play this role. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ya Ubisoft bunu arkadaşlar izlemeye gerek var mı bilmiyorum açıkçası. Developerlarla şeyin ne dedim muhabbet olacak yani. Burada artık teoride sunum bittiği için devam etmeye gerek var mı bilemiyorum. Here we go. And this is our first ever introduction to Nyx. Nyx is a Merkal, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her lead. She's grown up with Nyx for most of her life. He's not just a pet, he's family. Good boy. And here we have Kay. First introduction to a brand new scoundrel in this galaxy. Kay is a young thief who's found herself on the moon of Tashara, which is a hive of underworld activity. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much-needed credits. So Pikes are Bu arada galiba bunu hakikaten izlemeye gerek gibi hissediyorum. Hiç yeni bir şey göstermeyecekler. Sadece adamlar yorum yapıyor zaten. Bana garip ki ha. Efer bak buna yöneldi. Niye şey yönelmiyorlar anlamıyorum mesela. Bak yine bu mekanikler okey, kötü mekanikler değil, eyvallah. Her şey çok iyi gözüküyor aslında da. Adamlar bu kadar branch out yapacağına, bir sürü oyunla ilgileneceğine, hani bileyim. Tom Clancy'nin oyunu gelse, neydi herifin ismi hatırlayamıyorum bir türlü. Neyin oyunu gelse? Splinter Cell'in oyunu gelse mesela yine, ona remake çaksalar. Prince of Persia'ya adam akıllı remake çakılsa. Yani garibime gidiyor ya. I was just leaving. So when we meet Kay in the beginning of the game, she knows her way around the blaster. It's not necessarily her first option or primary tool to solve a problem or a situation. However, as we progress through the game and its many ever more dangerous situations, both Kay and the blaster itself will evolve and improve. And you will soon find it to be a central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. Ubisoft'un stüdyosu çok olduğu için bir sürü oyun çıkartabiliyorlar, ayrı mesele de. Ama tabii her stüdyonun tecrübesi birbirinden farklı yani. Normalde Ubisoft'un en meşhuru adam akıllı Montreal var. Ubisoft Montreal hangisiyle de en çok uğraşıyor onu bilmiyorum açıkçası. Hangi oyun üzerinde adam akıllı şu an çalışıyor? En son Hindistan şubesini kapattılar benim bildiğim kadarıyla. O yüzden Prince of Persia remake'i çöp oldu benim bildiğim adı. Yani Montreal'e aktarıldı da şimdi Montreal tabii ne zaman buna başlayacak onu bilemiyorum. Bir yandan bir tane daha Assassin's Creed üzerinde çalışılıyor.
Bilemiyorum yani. So ever since we kicked off this project İşler karışık in yani. collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon. Ama Avatar çok uzun süredir geliştiriliyor biliyor musun? Bayağı uzun süredir geliştiriliyor yani. Everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. Şimdi Prince of Persia The Lost Crown gameplay görecekmişiz galiba. Kay the character and for the galiba in evet. general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game, ranging from stealth to full-on firefights. So as we saw here, shooting from, driving your speeder full speed ahead under fire from enemies. We said if we can make the player think like, "Oh, I can't believe I made it," when they just play through something, it's a success. Ya ben Star Wars evreninden sıkıntı çekmiyorum da benim sıkıntım bana biraz daha lineer oyunlar lazım ya. Ya da open world'ü düşük lineer oyunlar. Ki gerçi yalan yok, Survivor'da bile, yani mesela Star Wars'un Survivor'da gerçi o biraz büyük open world'u da God of War gibi şeyler lazım bana ya. Yani böyle open world'ü çok büyük olmayacak. Daha böyle bir lineer gidiyormuş hissi verecek böyle yani. O tür şeylere ihtiyacım var ya. Büyük open world'ler beni biraz baymaya başladı yani. Yorucu ya, yorucu bir kere yani, sıkmaktan ziyade. Evet. Mesela en son Elden Ring benim içimi öldürdü yani open world bakımından. Ya işte oynama tarzından dolayı bana biraz sıkıntı getirmeye başlıyor açık dünya, çünkü şöyle bir, yani karakteri kasman gerekiyor open world oyunlarda. Böyle şeyleri etrafı gezerek yapman gerekiyor. Etrafı gezmezsen de biraz saçma kaçıyor, anladın mı? Ben Elden Ring'i bitirdiğimden beri toparlayamadım abi. Adam akıllı open world oyunlarımı bitiremedim. İşte gerek Horizon olsun, gerek Valhalla olsun. Hoş geldin Eren. Bilmem ne olsun yani gerçekten. Ya o yüzden evet. Alan Wake'i o yüzden iple çekiyorum açıkçası, çünkü Alan Wake böyle open world olmayacak yani. Important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld. Ya indie oyunları seviyorum da en çok beğendiğim diye bir şey diyemeyeceğim, çünkü çok indie oyun oynamıyorum ya. Ama indie oyunları seviyorum. Çok oynamıyorum yani. Bence bu arada şu an piyasadaki en kaliteli indie oyunlarından biri No Man's Sky ya. O kadar çok beleş content getirdiler ki. Yani başta öyle bir şey yaptılar ki hata. İnanılmaz content geldi. Yine hala geliyor bu arada. Daha geçen hafta mı ne geldi bir tane yeni content? Ki daha devamı da gelecekmiş, adamlar açıkladı yani. Ya geçen adam elma resmi falan paylaştı. Muhtemelen yeni şeyler getirecek yani. Through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just handle her keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player. And these choices, there is no wrong answer. Sizin mesela sevdiğiniz indie oyunlar falan var mı veya hani en çok beğendiğiniz indie oyun ne? Önerebileceğiniz bir şey var mı? Diablo yayın dışı olabilir belki ya. Diablo yayını açmayabilirim bugün ya. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld. And that means corruption.
particularly on Tishara. Even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's gonna be ever present within the game. Merak ettim, böyle yolda yürürken sana araç çarpabiliyor mu acaba? Or challenge the Empire, you're gonna start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just gonna go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer. The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first Nasıl uzay gemisinin tipi hoşuma gitti ya. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. Aynısını istersen gidip şeyde yaparsın, Starfield'da. And you know, one of the things that is very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder to İnsanların birçoğu muhtemelen Razor Crest yapmayı deneyecek şeydeki Mandalorian'daki. Ya da şey ya, neydi onun ismi en ünlüsü? Dil aklıma gelmiyor, Han Solo'nunki. Dur aklıma gelecek. Neydi ya? Millennium Falcon. Aynen Millennium Falcon'da deneyenler olur kesin. Ama öyle kafesli şeyler yapabiliyor muydun ya? Var mıydı adam akıllı? Yani bildiğin hemen hemen yuvarlak bir şey yapabileceğin. Bilmem, görürüz. Hatırlamıyorum bu kadar detaylı. It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure bu user interface hoşuma gitti yalnız ya. Bu şeyde Outlaws'ta. Evet, bu animasyonlar falan, Star Wars var. Çok güzel. Bundan önce bir de benim hoşuma giden neydi biliyor musun? En son böyle hakikaten hoşuma giden Ghost of Tsushima'daki abi. Oradaki görevleri aldığında falan çok güzeldi. Buradaki de güzele benziyor. Abi Sony'nin daha duyuracağı o kadar çok oyun var ki. En azından şimdilik aklıma gelenler bir Wolverine'le şey. Ghost of Tsushima 2 olacak muhtemelen. Yeni bir God of War üzerinde çalışılıyormuş diye duydum ama artık ne kadar doğru bilmiyorum. Resmi bir açıklama gelmeden bir şey diyemeyeceğim yani. Ki Santa Monica yeni bir IP üzerinde birkaç senedir çalışıyor, onu biliyoruz %100. Abi daha bir de bir ara Wonder Woman ve Wolverine oyunları da gelecek ya. Ben Wolverine dedim doğru ama Wonder Woman'ı başka firma yapıyor, onu Monolith yapıyordu galiba. Monolith Games yapıyor, şeyin yapımcısı Shadow of Mordor. Ve Nemesis sistemi olacak yani Wonder Woman'da. Gerçi ona nasıl olur bilmiyorum yani. Gelip düşman daha mı güçlü gelecek? Villain'a dönüşüyor iyice falan. Olabilir. Tabii şimdi hangi erada geçtiği de önemli. We really want to bring an action platformer and to respect from the beginning. Evet, Fatih oynadı Hollow Knight özellikle. Bayağı bir oynadı. Bitirdim yani. Super modern, super fresh. And I think this is the reunion of those two things. Our expertise in platforming games and our strong desire to be sure that this is a true Prince of Persia game. Combat system, acrobatic, puzzle, narration. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core experience is a Prince of Persia game. Sargon is a brand new çok güzel gözüküyor, yalan yok. Bu oyunu çok beğendim ya. He's the youngest of the Immortals. Orayı oynamadım ya. Immortals are an elite warrior team. They fought and won many battles together. Let's go then. We don't embody the prince. The prince is the one we have to rescue.
That's one of the different Burada DLC oyun tutarsa DLC olarak diğer karakterler gelebilir ha. Onların hikayeleri böyle. The adventure takes place. There's a curse. Time seems to be mixed up, doesn't follow anymore its natural flow. The story that one character will live will be different in terms of timeline than the story of his friend. So sometimes the consequences and the causes are mixed up. Burada Naughty Dog'un da doğru onlar da birkaç oyun üzerine çalışıyor. Şey var. Neydi oyunun ismi? Ne Defiance? Defiance mıydı? Bir oyun vardı. And we get our inspiration from real places like palace or temple, and even some natural landscape like the Iranian forest, which is a real forest. It was Kingdom really Deliverance fresh mıydı yoksa oyunun ismi? the franchise of Prince of Persia. I think it will surprise the Persia'yı players. sallıyorum ya. We have also living elements like platforms that ask you to shoot to activate it. We think that for Prince of Persia it's very important to have demanding platforming. Doğru, Kingdom Come Deliverance'da onlar yok mu? Platforming because they worked on Rayman and things like that. And we also try to have gameplay elements that are unique. So like the bells, you have to shoot to reveal platform. When you create this kind of gameplay element, we have a lot of ideas, so you understand that you could do a navigation puzzle, you could do very tricky platforming, and even you could use it. Bulmacaları çok iyi bu arada. Aynen, bence de puzzle'lar güzel olacak gibi hissediyorum. And let the enemy fall in the spikes, things like that. I think the strength of our game is that we have characters that is really easy to handle, so we can easily mix combat and platforming. Demin duvar diyordu lan havada, nasıl oluyor? Compare everything that is tied to platforming and combat to a music partition. I see a half and quarter and whole everywhere. And that was something that we use a lot for the platforming and combat. You know, sense of rhythm. Freedom and creativity was the term that were defining the combat system. Everything is tied to a Sargon personality. He's like inventing his own movement. So it was really important to have the same approach between the way he's moving and the way the player can execute their combos. So back in the days, Sand of Time had pushed the boundary standards with a nice and smooth animation. So of course, for the last crown, we are aiming the highest animation quality as possible. And the goal is to have a really smooth, challenging and responsive gameplay. Evet. Daha Rise of Thrones'un var. Rise of Thrones'un yapımcıları Neon yapımcıları değil mi? You create everything actually. You just take the puppets, design the line of action, the nice shape of the character. Cahandar. Boss'un ismi de o. Millet de çok uzun süredir istiyordu Ömer. Kol o yüzden bir tane öyle yapıyorlar ama Mirage'dan sonraki oyunlar yine Valhalla tarzında olacak bildiğim kadarıyla. Japonya'da geçecek olan en azından. Deniyorlar belki de, bakalım eğer çok tutarsa Mirage, eğer milletin çok hoşuna giderse teoride yine ileride dönebilirler yani, adamlar deniyor. Orada hoş geldin Ömer. Because this is a genre where you are in isolation. This is a feel that you had in the first Prince of Persia. So it's very important to always give information. Ya şey test edecekler biliyor musun? Şimdi Mirage'ın bu arada yapım süreciyle Valhalla arasında muhtemelen çok büyük bir fark var. Mirage'ı PS'ye sunmak çok daha hızlıdır diye tahmin ediyorum. Valhalla'ya nazaran. Yani Valhalla'yı bitirmesi bile, normalde sırf story'yi bitirmesi bile inanılmaz uzun süren bir oyun olduğundan dolayı belki Mirage çok tutarsa bir sonraki oyunların uzunluğunu o kadar yapmayabilirler. Çünkü gerek olmayacağını görecekler yani. Very important to talk about them. Hello, I'm Jean-Luc Sala. I'm the art director of Assassin's Creed Mirage. Hi there, I'm Stéphane Boudon, creative director on Assassin's Creed Mirage, and today we are going to walk you through our most recent trailer. Welcome to Baghdad. This is our first glimpse of this vibrant city. We are in the 9th century Middle Ages, and as you can see, it's a dusty and sunny city as expected.
but it's also a garden city with a lot of flowers. Adamlar aynı trailer'ı yorumlayacak ya. Aslında bilmiyorum, devam etmeye gerek var mı? Bir bakalım ya, zaten çok kalmamıştır ya. Adamdan sonra bitiyor. Yalnız abi şunu değiştiremezler mi artık? Yani bu halatlar niye sabit duruyor abi? Niye sallanmıyor karakter üzerinde halatın abi? Dengesini sağlasa mesela. Ya da animasyon olarak biraz daha güzel yapsalar. Cihan galiba zaten bildiğim kadarıyla 15 saatten fazla sürecek. Completionist galiba 30-40. Oyunun kendisi 15-20 saat mi ne? Mirage için diyorsun ha? Evet. This is a water city. It's unexpected. Hakan evet. Doğru diyorsun. On demosu çekti, bir bakabilirim aslında. Bugün olmaz gerçi ama. We can see now corner swings, good old vibes from previous AC games. The first AC games, we are a love letter to Adam halatı elleriyle tutuyor ya ve kayıyor ya. Basim'in elleri herhalde full nasır, böyle hiçbir şey sürtüme mürtüme işlemiyor herifin elini herhalde. You can see there is an Assassin's Crest just here. Carpets are part of the world of Mirage. This specific carpet with the Assassin's Crest on it means you are very very close with secret entrance to an Assassin's Evet, diğer oyunlara göre haritası daha küçük Mirage'ın. Bir tek zaten sırf full Bağdat'ta geçecek. Elhamdülillah. So in this scene, Basim is coming back from his first assignment for killing one of the main targets of the game. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. Here we meet Abu Jafar. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. He's a genius. He's very important. He's going to provide you good tools. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to El Abyssiya and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. Mirage'ın haritası eski oyunlara göre, yani bu son birkaç oyuna göre daha küçük olacak, evet. Bağdat adam akıllı olacak bildiğim kadarıyla, Bağdat şehri, ama iyi yani bence. Önceki gibi boş büyüklük de iyi değil yani. Çünkü ne bileyim, eski haritaları bir hatırla, Valhalla'da bilmem ne. arada... Atla geziyorsun, bomboş arazilerde at sürüyorsun, hiçbir şey yok falan yani. Veya durmadan copy-paste outpostlar var, o da onun yerine dolu dolu bir şehri you will have the possibility to unlock a new tool each time you climb a rank by fulfilling your assignments. And each of your tools can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood art damage bu arada bir şey anlamıyorum ya. Bir taş bir sunum yapıyorlar. Eyvallah, iyi, hoş, güzel. Konuşmayı yapan adama niye adam akıllı mikrofon dahi vermemişler ya? Gathered all the side faction assignments. Each of them has a specific contractor request also. You might recall from a past game. And you can try to fulfill. Bilmiyorum, bu oyunu ya ben ya Fatih oynayacak, ona göre plat yapılacak. Ama tabii önce Fatih Mirage'ı ben oynarım ya. Mirage, Assassin's Creed serisinin neredeyse hepsini kanalda ben oynadım. Bunu da ben oynarım. Bilmiyorum, Fatih'in önce önceki oyunları bitirmesi gerekiyor. Ağlama. Bir söyleyecek ne kaldı şimdi? Sadece bir DLC, o da çok kısa. Aylardır bunu diyor ya Fatih. Team, we wanted to have it Valhalla DLC'si çok kısa, onu hemen bitiririm. Filters and have a kind of natural beauty of the lighting, which is really giving some gorgeous point of views on the city itself at every time of day. So here you can have a glimpse of that. What do you see, Enkidu? From a personal perspective, bu olay çok hoşuma gitti ya. Önce gidip şu kuledeki adamı öldürmen gerekiyor falan. To be good at was the lighting, to give me the feeling to be back here. And yalnız baya sniper yani o marksman. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed. Ya ne kaldı ki? Valhalla DLC'sinde yaklaşık bir 10-20 saatim kalmadı. So you will more rely on your Eagle Vision. Forbidden West'te 40 saatim var yaklaşık. Başka ne var? Warlong'un bilmiyorum ne kadar completionist. Bir bakayım internetten bir dakika. Completionist önemli değil şimdi Warlong'da. Sen hele bir oyunu bitir. Social stealth is back. You can use it organically.
Or you can bribe also merchants group to create Bu arada patrol eski Assassin's binding Creed'lerdeki en güzel olay o abi. Sen infiltrate şehirde specific giderken areas. When we crafted Mirage, we şehirdeki wanted to be insanların able to change tools Türkçe quickly şey to yapmasıydı. face any situation. That's Türkçe why we yorum created this yapmasıydı. wheel, very Ya reactive, da very immersive. gerçi And varım that Tuğte'ye slowed da down Almancaydı time ama to let Almanca you react. oynadığın için de oyun. Warlong bu arada şeymiş. 43 saatmiş completionist, o da iyi yani, çok fazla değil. Baktığında toplam ne kadar yani 3 oyunu bitirmem 80 saat değil mi? Yani bu yaz biter. Oğlum bu arada benim merak ettiğim Warlong'u oynayan oldu mu ya Türkiye'de? Ben hiç kimsenin adam akıllı oynadığını görmedim ha. Ben de görmedim. Galiba tekim adam akıllı. Yani bilmiyorum, tekim demeyeyim, illa biri vardır da hani büyüklerden görmedim, en azından öyle diyeyim. Bakalım. Ben hiç adam akıllı acaba izleyeni var mı? İzleyeni de olduğunu Warlong sanmıyorum çok. Yani Asya oyunu gibi ya biraz. Neo deli gibi izlenmişti aslında. Hem de kaç sene önce. Hem de ne zaman yapmıştım videoyu. We are actually above the Prince Palace, close to the Tigris River, and we are not just here to enjoy the scenery, but we have a target to find. And here it is. Warlong'un mesela beta videoları bayağı izlenmiş. Yani gerçekten bayağı izlenmiş. Ama seriye başladığında millet o kadar takip etmemiş ilginç bir şekilde. It's really a showcase of Basim's incredible agility and mastery. But of course, it's not something you can use at will. Basim will need to perform stealth skills to fill up his assassin focus gauge to use this ability. Here we can see Basim planning his assassination, but just before striking, he will land a trap. Güzel bari stealth yapman gerekiyor ki bunu şey yapabilir, kullan yani bu özelliği. Her zaman kullanamıyorsun. Ya direkt peri attığın anda adamı direkt kill yapabiliyorsun. Here comes the ND red smoke bomb. I love the color. That's my favorite tool. Bu dışarıdaki adamın günahı neydi ya? And that's the end of our walkthrough. We hope you learned something new, and we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. Şimdi Alamut Kalesi var. Onu biliyoruz ama Alamut Valhalla'dan Kalesi'ndeki hemen kişi... önce geçiyor işte bu. Çünkü Basim karakteri Valhalla'ya da geliyor biliyorsunuz. Evet. Abbasi döneminde. Abbasi döneminde, Osmanlı daha yok. Ama bak Alamut Kalesi'ndeki kimdi? Normalde meşhur olan kimdi ya? Adını hatırlayamıyorum bir türlü. Altair. Her o Assassin olan da Hasan. Alamut'taki başındaki. Ha doğru, Hasan Sabbah. Aynen. Okey. Arkadaşlar bitirdik. Bu da böyle bir sunumdu. Bakalım. Çok oyun var. Ben şahsen bazı oyunların erteleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu saçmalığın daniskası gibi geliyor bana. Hatta ben geçen bir tane tweet beğenmiştim. Orada yazıyordu bazı tarihler. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Hemen bir Twitter'ımı açıyorum. Doğru değil mi Hakan? Öyle bir muhabbet vardı. Sanki İstanbul'a da uğruyordu. Teoride İstanbul'a da bir uğrayabiliriz. Kim bilir ama sanmıyorum. Zaten çünkü bir kere şey yaptılar. Gerçi şöyle bir şey var. İstanbul olmaz. O dönemde Konstantinopolis olur. Çünkü Osmanlı döneminde zaten Ezio gitmişti ama bu Osmanlı'dan çok önce olduğu için yani İstanbul'un fethinden bayağı 500 sene öncesinden falan bahsediyoruz galiba. O yüzden Konstantinopolis olur yani.
Tweet'e like atmamışım. Bir ara tarihleri falan yazıyordu. Dur O bakayım yayıncı Valhalla ne bu zaman geçiyor bakacağım. Çünkü Valhalla'dan hemen önce. adamın ismi bu muydu lan? Evet. Nerede bakayım? 872-878 yılları arasında geçiyor Valhalla. Ondan öncesi düşün yani. Hani 850'ler falan olacak büyük ihtimalle. Basim'in gençliği. Nerede lan bu tweet? Evet evet Can işte Konstantinopolis olur olursa yani. Bak abi Eylül ayında şu an ilgimi çeken oyunlar şunlar. Çıkacak olanlar. Ama ilgimi çekenler. Starfield, Lies of P. Bir de Cyberpunk var ama Cyberpunk'ı muhtemelen oynamayabilirim. Ben İdris Alba'yı oynayacağımı düşündüğümden dolayı hype'tım ama İdris Alba Harbi oynamayacak ana mısın karakter ya? değil. İdris Alba zaten ana karakter değil onu biliyorduk da yani İdris Alba ile oynamak istemez misin? Bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum. Emin değilim yani. Ekim'de de Alan Wake 2, Spider-Man 2, Lords of the Fallen, Assassin's Creed Mirage var. Kafayı yersin yani. Yani ya işin kötü yanı Alan Wake 2 ile Spider-Man 2 arasında 3 gün fark olması ya. Ya işte Eren ben de o yüzden normalde CD Projekt'e para vermek istemiyorum ya. Yani tamam bu adamlar şimdi şey de yapıyorlar. Yeni Witcher'ları da yapıyorlar ama eee, bilmiyorum abi. Yani Cyberpunk'ta ne yaptıklarını gördük. Gidip bu oyuna para vermek istemiyorum tekrardan büyük DLC'ye. Çünkü bu DLC'nin nasıl çıktığına göre yeni Witcher'ı zaten alıp almamam kesinleşecek bir nevi. Eğer ki çok iyi bir DLC çıkartırlarsa yani sorunsuz olması gerektiği gibi DLC çıkarsa Witcher alma ihtimalim yükselir. Ama Witcher'da herhangi bir gameplay görmeden almam zaten yani. Her ne kadar istiyor olsam da yani. Ya Assassin's Creed güzel duruyor. Eski oyunlarına biraz daha sadık olduğu için fena değil. Ben sadece eski oyunların dövüş mekaniğini beğenmiyorum. Çünkü fazla basit. Yani blokla vur, blokla öldür, blokla öldür. Hep böyleydi yani. Ya da dodge'lu öldür. İnanılmaz primitif bir şeyi vardı. E, dövüş makiniği vardı eski oyunların. O yüzden pek seveni değilim. Ben şahsen Origins'te gelen dövüş mekaniklerini daha çok seviyorum. Birçok insan sevmese de o sistemler biraz daha skill seviyesi isteyen şeyler, dövüş mekanikleri eskiye nazaran. Millet niye öyle o şeyleri seviyor bilmiyorum açıkçası. Bana biraz garip geliyor insanların onu sevmesi. En iyi dövüş bu arada Assassin's Creed serisinde Origins'teydi. Çünkü Cassandra gibi OP falan da değilsin. Bayağı insansın ve insan olarak Hmm. kapışıyorsun. Hele arenası çok zordu. Bayağı teri falan atman gerekiyordu. Süperdi o bakımdan. Abi işin ilginç yanı o arenası çok başarılıydı. Yeni oyunlarında o arenayı getirmediler. Getirdiler. Cassandra ile yaptım bir tane arena. Valhalla'da yoktu da Cassandra ile Ama vardı. şey gibi değildi ya. Abi O Cassandra ile bir iki büyü Origins'inki. yapıyorsun. Ölüyordu zaten. Çok kötüydü. Bu arada expansion olsa da Hakan çok net bir şey söyleyeceğim. Bak No Man's Sky yani Cyberpunk gibi aslında bir çıkış yaptı. Çok rezildi. Birçok platformda düzgün çalışmadı. Söyledikleri şeylerin bir kısımları eksikti. Kötüydü yani oyun. Bir kısmı dediği bir tek multiplayer ama ben orada şey anlamıyorum. Adam normalde ilk multiplayer söylediğinde ama beklediğiniz gibi multiplayer değil demişti. Ama artık çok geçti ya. Artık Ya ağızdan bir kez multiplayer var dedikten sonra iş işten geçmişti neyse yani. yani çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. No Man's Sky hala kaç sene geçti o olaydan. Hala beleş DLC getiriyor ve ne DLC'ler getiriyorlar. Yani hayvanlara binme dersin, yepyeni gezegenler kurma da yani kendi bir yerlerini kurma, gemi inşası, filo falan inanılmaz DLC'ler geldi. Hepsi beleş.
Burada Cyberpunk o kadar rezil olmasına rağmen gidiyorlar yine DLC satıyorlar. Bu da yani CD Projekt Red'in Bak rezilliği biraz yani. 5 gün önce yeni bir trailer gelmiş ya, Singularity diye. Evet abi, paso. Ha, Yani. açayım onu da. I've seen things. Ya işte. O ses çok yüksek, bu ne lan? Dediğim gibi Hakan, No Man's Sky böyle bir rezillikten sonra yaptı. Bu mu Starfield mi falan diyormuşum. Kapıştırıyormuşum. Starfield bu arada bence çok güzel olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi yani Skyrim ama göreceğiz. Uzayda gibi gözüküyor. Starfield'da mesela bildiğim kadarıyla No Man's Sky'da olan bir şey yok. O da gezegene girip çıkma. Bunu yapamadılar galiba. O yüzden bu arada 1000 gezegen olacak muhabbeti var ya Ömer Kol. 1000 gezegenin hepsi ayrı olmayacak. Birkaç tane önemli farklı gezegen olacak. Çeşitlilik bakımından. Ondan sonra çoğu zaten ya barren olacak, yani bomboş olacak. Hiçbir şey olmayacak ya da böyle tekrar edecek kendini muhakkak yani. Çünkü 1000 tane farklı gezegen yapmadılar. Çünkü zaten oyuncuların çoğu 1000 tane gezegene gitmeyecek. Yani öyle bir emek sarf etmeye gerek yok. Şey bakımından düşün. Her gezegende 1 saat takılsan 1000 saat. Kimse o kadar oynamıyor. Yani kimse demeyeyim de çok kesim oynuyor. Ki öyle de oynanmayacak zaten her gezegende 1 saat. İlla repetitif olacaktır. Ama onun dışında oyunun ben başarılı olacağına inanıyorum ya. Skyrim'in hani uzaya taşımak mekanikleri ve daha güzeli falan gayet olabilir. Ben şahsen merakla bekliyorum yani, oynamak istiyorum kesinlikle. İşte böyle. Niye loop'a girdim ya? Ya Eren, dediğin konuda haklısın ama işte millet verecek, buna ben dahil. Ama işte. O yüzden mesela ilk DLC almak istemiyorum abi. Yalnız benim Starfield'e beni hakikaten gelen adamlar SSD olmak zorunda mı değil mi tam anlamış değilim ya. Ona göre belki motherboard'umu değiştirmek zorunda kalacağım. Onu da bilmiyorum nasıl olacak yani. Çünkü SSD takamıyorum şu an. Ama işte toparlamak istiyorlarsa ve gerçekten özür dilemek istiyorlarsa komünitten bence beleş olmalıydı. Onu demeye çalışıyorum. No Man's Sky gibi. No Man's Sky çok güzel toparladı. Hatta gitti arada bir de ödül falan da kazandı son bazı Game Awards'larda. Yani Evet. No Man's Hem de Sky birkaç kez ödül en kazandı iyi onlar. toparlayan, gerçekten oyun sektöründeki en iyi toparlayan firma olarak geçiyor şu an. Hello Games. Yapacaksan onun gibi yapacaksın. Düzgün bir şekilde ve oyunculara saygılı olarak yani. Sen şu an konuşuyor musun? Mikrofonu mu kapattın? Ne oldu? Mikrofonu kapatmıştım. Ha. Merak ettim. Hello Games yeni bir oyun üzerine çalışıyorlar mı acaba? Bu adamlar nasıl para kazanıyorlar acaba hala ya? Hala Hello, yani No Man's Sky'la satıyor mu ya? Satıyor bildiğim kadarıyla. Bir de o oyunda microtransaction yok ha. Ona rağmen yani. Bu adamlar Poster set 17 euro mu? Ne yaptın ya? Star Citizen hakikaten ayrı bir rezillik. Benim arkadaşım daha 2015 mi, 2016 senesinde mi ne gitti, Kickstarter mıydı o sitenin ismi neydi? Hı Oradan hı. satın almıştı oyunu, Star Citizen'ı bak. 2010 galiba o senelerde falan, ilk çıktığı senelerde öyle söyleyeyim. İlk çıktığı sene aldı çocuk. Hala bekliyor. Setleri Ha, seti buradan görebiliyormuş. Ha, böyle seçebiliyorsun. Ha, çok pahalı lan, bu ne ya? Bardak altlı alıyorsun. 18 euro veriyorsun. Vay anasını. Poster A2 size poster alıyorsun. 12 euro veriyorsun. Vay anasını. Ben teoride bunu gidip daha ucuza bastırabilirim ya. 2K çözünürlüğü yani
yüksek çözünürlüklü bulabilirim, internette var. İlginç. Bunların stokları var mı acaba? Bunu bu kadar mı gösteriyor? Ya çocuk bir de hani destek amaçlı aslında vermişti o parayı zamanında. Hem de dedi oynarım yani, güzel oyuna benziyor falan. Ama çocuk hakikaten bilmiyorum, sonra geri aldı mı parayı, ne oldu bilmiyorum ya hakikaten. Bir sorayım aslında bir ara, merak ettim. Eskiden Google göstermez miydi ya şeyleri? Stokları. Üste çıkıyordu hep. Niye artık böyle göstermiyorlar? Yazdın mı peki şey diye? Normalde yazma direkt çıkıyor olması lazımdı. Stok chart yazınca da çıkmıyor. İlginç. Bu Google'dan mı kaynaklanıyor? Diğer şey yazınca ne oluyor? Allah Allah, benim şeyde gözüküyor, gösteriyor. Yani diğer Google'da gösteriyor ilginç bir şekilde. Garip. İşte böyle chat. Neyse, bir sunumu daha bitirdik. No Man's Sky büyüktür Starfield. Abi ya, internette bunun kavgasını yapıyorlar bu arada. Koyuna gidiyor baya. Abi Hello Games'e de Neyse chat. Bethesda'yı karşılaştırmazsın yani. Hani adamların bir kere resource'u, para Bence de atabilirler tüm ya. sorunlara yani, Bethesda, anladın mı? Öyle Bence de ya. yani. Ama işte diyorum ya, şimdi hele bir çıksın. Ya ben artık eskisi gibi oyunlara hype olmak istemiyorum açıkçası. Olamıyorum da. Oynadıktan sonra anca diyebilirim ki ulan bu oyun hakikaten iyiymiş, güzelmiş diyebilirim yani. Ee, Merak ettiğim bazı oyunlar var. O da şey, neydi de, bir Wolverine var şu an merak ettiğim adam akıllı. Nasıl bir şey çıkacağını merak ediyorum yani. Hype değilim oyuna da, nasıl bir neler göreceğimi çok merak ediyorum açıkçası. Hani gerek UI'yı, gerek gameplay'i, gerek sunumu nasıl olacak merak ediyorum. Ee, Final Fantasy indireceğim ama bugün oynamam muhtemelen. Belki yarın ya da ondan sonraki gün oynamaya çalışırım. Ona bir bakarız. Bilmiyorum yani. Bugün oynamam muhtemelen Final Fantasy'yi. Hele bir indireyim yani. Chat, o zaman burası sonlandıralım. Teşekkür ederim. Güzel bir sunumda diyemeyeceğim. Temposu düşük bir sunumda diyebilirim sadece. Ben şahsen yani okey buldum. Diablo biraz yayın dışı takılacağım yani. Çünkü Eren çok yorgunum yani. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Biraz yayın dışı takılacağım. Dinlenmek istiyorum yani. Yok ya, No Man's Sky'ın rakip olabileceğini zannetmiyorum Starfield'ı. Starfield'ın bayağı kötü çıkması gerekiyor ki No Man's Sky rakip olsun yani. Ama ki bence No Man's Sky bu arada iyi oyun. Kesinlikle iyi oyun No Man's Sky da. Bakalım. Göreceğiz. Çıkınca göreceğiz her şeyi. Evet arkadaşlar. Fatih'in de açacağını zannetmiyorum. Bu da çünkü Diablo oynayacak. Arkadaşlar ben kaçtım. Teşekkür ederim tekrardan. Forbidden Kendinize iyi West bakın. oynayacağım. Hadi görüşürüz. Forbidden West yayını patlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.